stars begin to shine. The wind is flowing through my mind. From lapping waves I see you rise again. Vision calling from the sea. See it looking up to me. Feel a strange force pulling me over you. Annabella, Annabella, it's you. And then we dance again beneath the velvet sky. The moon is rising high. We have to say goodbye. Dawn is rising from the east, and seabirds call me back to be alone without your memories once more. The sun is warm beneath my feet. Let's stay again when I must live the time that I am forced to spend without you. Annabella, without you. And I'm gonna dream I kiss and touch your head. Then our love will share before we say goodbye. When the sun has gone to sleep and seabirds rest their weary wings, fairy nights with candlelight and stars. Now the sky is a deeper blue. I am here, but where are you? Can't you hear me calling you out of sea? Annabella, come to me.
begin to shine. The wind is flowing through my mind. From lapping waves I see you rise again. Vision calling from the sea, sea looking up to me. Feel a strange force pulling me over you. Annabella, Annabella, it's you. And then we dance again beneath the velvet sky. The moon is rising high. We have to say goodbye. The dawn is rising from the east, and seabirds call me back to be alone without your memories once more. The sun is warm beneath my feet. Let's stay again when I must live the time that I am forced to spend without you. Annabella, Annabella, without you. And I'm gonna dream I kiss and touch your head. Then our love will share before we say goodbye. When the sun has gone to sleep and seabirds rest their weary wings, fairy nights with candlelight and stars. Now the sky is a deeper blue. I am here, but where are you? And you hear me calling you out of sea. Annabella, Annabella, come to me. Günaydın. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Yeni bir tekne yapıyormuşum. Çok güzel bir tekne. Değişik, yani böyle farklı, çok güzel bir tekne. Bakalım bugün kimler ne yazmış. Volkan zaten biliyormuş teknenin yerini. Komşusuymuş. Cemgür tasarımıymış. Bakalım neymiş tekne. Bayağı büyük bir tekne. 12 metre. Bizim filika bunun yanında dengi gibi kalır. Pek de havalı canım. Güzel tekne ama bayağı güzel tekne. Tolga da filanın olduğu adresi vermiş. Rus adresi. Projektik amatör planı. Kendin yap tekne projeleri. Nerede? Evet şu. Bu olsa gerek, evet. Kateristiği bilmem ne. Amatör tipi tekne. Allah Allah, o kadar Rusça biliyor muymuşum ben ya? Evet, burada temel parametreler var. 9 metre boy, 4 ton ağırlık falan. Enine boyuna kesitler. Boyuna kesit. Koca bir tekne. Şöyle bir bakınca motor acayip bir yerde duruyor. Geçiş engelliyor. Genel yerleşim planı. Evet, fena değil. 4 kişi falan yatabilir.
Teknenin genel eğrileri bunlar. Teorik eğriler. Evet. Burada da enine kesit var. Enine kesit gövdenin yapılış şekli burada anlatıyor. Detayda da bayağı bir sürü bir şey anlatmış. Biz bunları zaten kendimiz yaparız. Gerekirse gelir buraya bakarız. Burada epey ayrıntı var ama böyle yapmayacağız. Bu zaten çelik tekne. Biz çelik değil kontrplak kompozit yapacağız. Buna benzemeyecek hiç. Ha, evet işte burada offset tablosunu vermiş. Biz offset tablosuna girelim kendimiz. O zaman oradan kendi planlarımızı yapabiliriz. Bizim tablo formatına göre şunu bir girelim bakalım şimdi. Evet, bu bizim program. Önce X tarafındaki şeyleri alalım. Offset değerlerini alalım. Bir de burnu bunun öne doğru çıkıyor. Onu ayırmışlar. Şeylerden ayrı oradaki burun ölçülerini de koyalım. Evet. 8.20'ye ilave koymuş bu burnu da onun için onları eklemek gerekiyor. Onları ekledikten sonra programı çalıştırabiliriz. Evet. Şimdi programı çalıştıralım. Eğrileri görelim. Eğriler geliyor. Resmi büyütelim. Şöyle evirip çevirip bakalım. Evet, tabii burada köşeli köşeli görünüyor. Bunu şimdi biz matematik formüller uyduralım o eğrilere. Daha yuvarlak, yumuşak hatlar olsun. Ara değerleri de alabiliriz. Evet, böyle güzel. Tamam. Şimdi bordayı kaplayalım bir de. Çok güzel oldu. Harika. Temizleyelim çizgileri. Kaldıralım. Evet, tekne bu. Şimdi bu tekneyi nasıl yaparız? Sağlam ve çabuk. Çabuk yapmak için, sağlam yapmak için altına önce bir böyle kafes yapısında bir yapı oluşturmak lazım. Yani ana omurga, yan omurgalar şeklinde boylamasına bir takım yapılar. Bir de enine postaların olduğu yerde. Bunlar kafes gibi birbirine bağlanırsa o zaman sağlam bir altyapı oluşur, bina temeli gibi. Tabii böyle ayrı olmayacak, bunlar diğer asıl parçalarla birleşecek de. Postaları öyle küçük çubuk çubuk gibi değil de daha bölüm parçaları gibi bütün bütün yaparsak böyle olduğu gibi o zaman daha tek parça halinde çıkar bütün şeyler. Onları omurgadaki belli yerlere koyarsak bağlantılar kendiliğinden ortaya çıkar. Yanlış yapma şansımız olmaz. Sağlam bir yapı elde ederiz. Böylece tekneyi kısa zamanda sağlam olarak yapma şansımız olur. Evet, şimdi öndeki bölümleri koyalım. Koyduk. Ön tarafta kamerada tabii yatakların olduğu yer zayıf. Oraya yatay o yatak ve taban bölmelerini koyuyoruz. Diğer bölmeler de burada olduğu gibi geçme, yani kenet sistemiyle yapılırsa belli bir bütünlük sağlanır. Hem doğru yere konmuş olur, hem gönyesi doğru olur, ölçüsü doğru olur. Bunları ölçeceğiz, doğru yere koyacağız diye lazerle, iple hizalama vesaire uğraşmayız. Evet, böylece teknenin gövdesi çok kolay bir şekilde ortaya çıkar. Borda kaplaması da gene bu deliklere göre yapılır. İşte deliklere karşılık gelen yerler zaten belli. O bölmelerin yan taraflarında ve alt taraflarında çıkıntılar var. Küçük küçük borda kaplamaları da o işaret yerlerine göre olacak. Hem doğru yere gelecek, hem çabuk yapacağız ve bu işi böylece tamamlayacağız. Buna biz işte tak yapıştır diyoruz. Bütün parçalar birbirlerine takılıyor ve yapıştırılıyor veya vidalanıyor her neyse. Ve dik yapıştır yerine daha çabuk, daha kolay ve güvenli olacağını düşünüyorum.
sağlam bir yapı elde edilir. Bütün parçaları bu şekilde yaparsak bu iş olur. Olacak gibi görünüyor yani. O zaman artık yapacağımız iş parçaların çizimlerini ortaya çıkarıp onları CNC'de kesmek. Parçaları önce 3 boyutlu yazıcıda basmaya denedik. İlk başta olur gibi oldu ama istediğimiz kaliteye pek uygun olmadı. Bazı parçalar yamuk yumuk şekillerde çıkmaya başladı. Deforme oldu. En büyük sorun da zaten parçaların basım süresinin çok uzun olması. Yani 1-2 saati buluyor bir parçanın basılması. Birçok parça var. Bir hata oldu. Yeniden basılacak. Beğenmedik. Bu gittikçe uzuyor. İstediğim kalitede olmayınca vazgeçtim. Yazıcıyı basit bir CNC'ye çevirmeye çalıştım. Yaptığımda şu: yazıcı kafasını söküp oraya Dremel türü bir aletin kalem ucu diyelim, delici kesici ucu bağlayacak basit küçük bir kafa yaptım. O kalemi daha hafif olduğu için motor yerine kalemi oraya koyup bir kesici elde ettim. İlk başta dekota keserek bunu denedim. Dekotayla bu iş baktık pek zayıf yürümeyecek. Daha sonra bunu artık kontür plakla yapabilir miyim diye onu düşünmeye başladım. Ve ikinci aşamada kontür plak denemeye karar verdim. Kontür plak tabii oluyordu ama daha yavaş oluyor ve çok da güvenilir olmuyor. Çünkü kafa çok zorlanıyor. İleri geri hareketlerde hassasiyet kaybediyor. Dönüşleri tam doğru yapamıyor, keskin yapamıyor. Böyle olunca kontür plak, özellikle kontür plak kesiminde mekanikten vazgeçtim. Lazerle kesmeyi denemeye karar verdim. Lazer de başlangıçta çok başarılı olmadı. Gücü yetersiz kaldı. Tekrarlı kesimlerde yanma olayı oldu. Sonra bir iki lazer başlık değiştirdim. Artık kabul edilebilir bir kalitede kesim elde edince ondan sonra onunla devam etmeye karar verdim ve parçaları o şekilde kestim.